Neden hayır diyemiyoruz? Hayır demeyi öğrenen bir çocuk kendine zaman ayırmayı öğrenir. Zamanını planlamayı öğrenir. Gideceğim evde dinleneceğim. Belki uykusuzum. Ona göre planlamışım. Şimdi ben burada kalkıp evet diyemem kardeşim. Demem. Eğer ben birine hayır dediysem, o benden küsüp darıldıysa bir daha muhatap olmam kardeşim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hayır diyememek konusunu konuşacağız. Neden hayır diyemiyoruz? Diyemememizin altında psikolojik veya da farklı problemler mi var? Bunları bu akşam masaya yatıracağız. Evet aşkım, sence bu problem neden var? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bireyin kendi isteklerini, sınırlarını veya ihtiyaçlarını göz ardı ederek başkalarının taleplerine sürekli cevap vermesi. Bence altında yatan sebep sevilmeme ya da dışlanma korkusu olabilir. Bu da çocukluktan geliyor. 0-6 yaş grubunda ebeveynler çocuklara sürekli istemediği şeyleri yaptırdığından dolayı annem beni sevmez, yapayım ben. Babam beni sevmez, söylediklerine tamam değil. Haliyle ne oluyor çocuk? Zamanla özgüvenini yitiriyor. Şimdi neden? Çocuk sürekli büyüklerinden, annesinden, babasından, abisine hayır diyemiyor. Ailede başlıyor aslında bu sıkıntı. Hayır diyemediği için, sürekli evet tamam dediği için, sürekli öyle dedirttirdiğimiz için. Ne oluyor? Bu büyüdüğünde normal sosyal yaşantısına da yansıyor. Çocuk bu sefer kimseye hayır diyemediği için kendi enerjisinden, kendi hayatından, Kendi kendi sınırlarında. sınırlarından ödün veriyor. Hı hı. Bu da aslında çok problemli bir durum. Çünkü bu çocuğun aslında kendine ayıracağı, enerjisini kendine çevireceği durumda farklı yönlere çevirmiş oluyor. Hı hı. Bu da potansiyelini dışarıya çıkartamıyor çünkü. Kendine ayıracağı zamanı başkalarına ayırıyor. Kendi ihtiyaçlarını unutmasına sebep oluyor. Tabii. Kendini bu sefer ikinci plana itiyor. Çevremdekileri mutlu edeceğim diye, onlara yardımcı olacağım diye. Sürekli evet, evet, evet ama hayır demeyi bilmemiz lazım. Hayır diyeceğiz. Hayır demeyi öğretmemiz lazım. Hayır demeyi öğrenen bir çocuk kendine zaman ayırmayı öğrenir. Zamanını planlamayı öğrenir. Kendine zamanladığı planı başkalarına harcamamayı öğrenir. Bundan dolayı çocuklarımıza hayır demeyi de öğretelim. Tabii ki sürekli hayır demeyi öğretmeyeceğiz. Yani evet de demesi lazım tabii ki. Evet. Yani bu sonuçta hayır varsa bunun zıttı evet de vardır. Ama Hı. kendinden ödün vermeyecek şekilde, kendi sınırlarına başkalarını sokmayacak şekilde hayır demesini de öğretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sen hayır diyebiliyor musun? Ben hayır diyebiliyorum, evet. Herkese hayır diyor musun? Yani herkese hayır derken şöyle, kafama yatan bir şey varsa, karşı taraftan böyle bir istek geliyorsa arkadaşlarım, benim de kafama yatıyorsa, o an bir planım yoksa, kafamdan geçen bir şey de yoksa tabii yapabiliriz diyorum, evet diyorum. Ama örneğin ben bugün işe gittim, yorgunum. Akşam çıkıp eve geleceğim. Uzanacağım, dinleneceğim, kendime zaman ayıracağım. Belki televizyonu aç, haberleri dinleyeceğim, spor programlarını Hı hı. dinleyeceğim. Eve gelirken çıkışa bir saat kala arkadaşlarım plan yapıyor örneğin. Hani şuraya gidelim. Herkes okey. Sıra bana geliyor. Gidelim. Ya ben plan yapmışım. Kafamda onu oturtturmuşum. Gideceğim evde dinleneceğim. Belki uykusuzum. Ona göre planlamışım. Şimdi ben burada kalkıp evet diyemem kardeşim. Demem. Gelemem derim. Gelemiyorum derim. Gelmek istemiyorum derim yani. Kimseden de çekinmem. Hı hı. Ama bazı insanlar senin gibi olmuyor. Karşımdaki kırılır mı, darılır mı, küser mi? Ya da bir sonrakine beni çağırmazlar mı? Düşüncesiyle hayır diyemiyor. Tabii öyle düşünceleri olan insanlar var, arkadaşlar var ama arkadaşlar direkt söylüyorum. Öyle bir şey düşünmenize gerek yok. Zaten bu arkadaşlar bunu anlıyorsa, hayır demenize kırılıyorsa zaten bu arkadaşlık çok yürüyeceğini zannetmiyorum. Bence de katılıyorum. Yani hiç gerek yok. Yani o sizi tamamen kendi kontrolü altına almaya çalışıyor olur. Bu da sizi rahatsız eder. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Eğer ben birine hayır dediysem, o benden küsüp darıldıysa bir daha muhatap olmam kardeşim. Açık ve net. Doğru olmazsın. Seni biliyorum. Peki hayır diyememek plansızlıktan mı geliyor? Tabii. Yani gün içinde sen bir plan yapmadıysan, bir planın yoksa, planını zamanlamadıysan, gelişi güzel yaşıyorsan, bu sefer ne oluyor? Birisi sana bir şey dediğinde evet diyebiliyorsun hemen. Evet diyorsun. Evet alışkanlığı geliyor. Çünkü planın yok. Hı hı. Bu etken olabilir tabii. Ama en büyük etken konunun başında konuştuğum çocuklarımı evet demeye hep alıştırılmış. Biz de dahil. Bizim küçüklüğümüzden beri. Hı hı. Hayır demedik, diyemedik. Ya ben bunu yapmak istemiyorum ya. Bunu yapmak istemiyorum. Hayır dememiz lazım. Demeyi öğretmemiz lazım. Şöyle, çocuk şunu yapmak istemiyorum dediğinde, tamam dediğin zaman ebeveyn olarak, çocuk bu sefer ne oluyor? Kendi sınırlarını bilmiş oluyor. Aslında kendine değer vermekle başlıyor bu. Kendine değer verdiği için de ileriki yaşantısında da hayırı kullanabiliyor. Çocuk kendine değer verirse daha rahat hayır diyebilir. Çocuk kendini önemli hissettiğinde, kendi planının daha değerli olduğunu hissettiğinde, karşıdan gelen teklife onun planına, karşı tarafın planına uyması istendiğinde, hayır benim fikrim daha önemli, benim planım daha önemli, ben kendime zaman ayıracağım, kendi işlerim var, kendi planladığım işlerim var. Hayır deyip kendine yöneliyor, enerjiyi kendine
yöneltebiliyor. Tabii böyle çocuklar yetiştirmek lazım aslında diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum sana. Bu misafirperverlik veya yardımseverlik adı altında hayır demenin ayıp karşılanması bu sorunu körüklüyor mu sence? Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar, siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani misafir gelecek, kabul etmezsek ayıp olur. Yardım yapacağız. O anki durumumuz yok. Bir şekilde bulup buluşturup vermeye çalışıyoruz sıkıntılı bir şekilde. Vermezsek ayıp olur. Bizi dışlarlar, arkamızdan konuşur. Yani şimdi günümüze baktığımızda insanlar daha bilinçli. Sosyal medyadan olsun, başka çevresel faktörlerden olsun. İnsanların algıları artık değişti. İnsanlar daha rahat bir şekilde hayır diyebiliyorlar. Örnek veriyorum, bir yeni doğmuş bebeği görmeye gidecekler ama o an anne müsait olmayabiliyor. Eskiden hayır diyemiyordu ama şimdi rahat bir şekilde herkes hayır diyebiliyor. Ben bunu gözlemledim çevremde. Aşkım, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şöyle söyleyeyim. Bu durum tabii ki misafirperverlik ve yardımseverlik hayır demenin önüne geçiyor. Etkiliyor insanları. Ama ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Ya şimdi bu bence kültürden kültüre fark ediyor. Bizim kendi ülkemizin kültürü hayır demeye biraz farklı bak. Avrupa daha farklı bakıyor olabilir. Orta Doğu daha farklı bakıyor olabilir. Ne bileyim Asya daha farklı bakıyor Hı olabilir. hı. Şimdi arkadaşlar yorumda belki şunu yazacak yani. İşverene hayır diyebilir mi? Mesela örneğin. Ama o mecburi bir şey canım. Hı. O mecburi. Ama şimdi hayır demek, genel anlamda hayır demek diyebilir miyim? Ama sıklıkla oluyorsa bu durum, yani işverenin sana sürekli ekstra işler yüklüyorsa ve sen hayır diyemiyorsan, bu bir zaman sonra ne olacak? Üstüne yük binmiş olacak. Ağırlık olacak yani sana. Tabii, tabii. Ha, tamam, bir kere evet dersin, 2 kere evet dersin. Baktın devamı geliyor. Bir yerde hayır diyeceksin yani bence. Tabii onun sonuçları da farklı oluyor tabii. Yani ülkeden ülkeye mesela bu Avrupa'da daha farklı yani insanlar çalışma saatleri olsun, bırakma saatleri olsun, hayat kaliteleri olsun daha farklı yaşanıyor. Tabii şimdi kültürden kültüre gerçekten değişiyor hayır diyebilmek veya diyememek. Baktığımızda her alanda aslında eğitim alanında, iş hayatında bazen aynı evde yaşadığın ailenle hayır diyememe problemi yaşanabiliyor. Sıklıkla yaşanabiliyor. Yani bazı durumlarda hayır diyemiyorsun. Demek istiyorsun ve diyemiyorsun. Çocukluktan gelen de bir şey değil. O hayat şartları seni ona hayır dememeye itiyor. Evet diyorsun. Hatta bu konuyla alakalı da tabii daha detaylı konuşulur Hı da. hı. Ama yine de kendimizi zorlamayacak şekilde yardımseverlik, misafirperverlik tabii ki önemlidir. Bizim Önemli tabii. kültürümüzde önemlidir. Bunları hayır deyip kestirip atamayız. Ama şöyle, sonraya erteleyebiliriz. Ertelenebilir veya da o an çözülür, yapılır, evet denilir ama bunun devamlılığının gelmesini engellenebilir. Rahatsız ediyorsa, hayat kalitemizi düşürüyorsa, strese bizi yönlendiriyorsa, yani bu kafamıza takılıyorsa bunu bir şekilde engellememiz gerekiyor. Tabii bunlar çok derin konular. Ama şöyle İnsanların yaşantıları, hayatları o kadar farklı ki. İnsan ne yaşıyor? Nasıl bir hayat koşulu var? Yani buna bakarak da işte iş hayatı değişiyor, okul hayatı değişiyor, arkadaşlarıyla çevresi farklı, yetişmişliği yani her şey etkiliyor bu parametreyi ama Şimdi misafirperverlikte, ben şöyle bir şey gözlemledim. Birine misafirliğe gidiyorsun, 8-10 çeşit bir şey yapmış. Poğaçası, kısırıydı, işte kekiydi, kurabiyesiydi, tatlısıydı. Sen buna baktığın zaman birini misafirliğe çağıracaksın. Belki durumun yok, o an paran yok ya da becerin yok, yapamıyorsun. Haliyle insan ister istemez strese giriyor. evet. Bunu erteliyor. Gelmek istediklerinde de bir bahane buluyorsun. Yani buradan sesleniyorum arkadaşlar. Eski misafirlikler önemliydi. Eve misafir gelirdi mesela. Herkes hep birlikte otururdu. Bir sofra kurulurdu. Yiyip içilirdi, kalkılırdı. Muhabbet, sohbet edilirdi güzel bir şekilde. Ya şimdi bakıyorum, senin evinde o var, benim evimde bu yok. Onun eşyası çok yeni, benim eşyam çok eski. Çağırmasam mı? Temizliğimi de yapmadım. Arkadaşlar, birinin evine misafirliğe gidiyorsanız buradan sesleniyorum. Lütfen amacınız muhabbet, sohbet olsun. Hal hatır sormak olsun. Yani herkesin yaşam tarzı farklı, hayat hikayesi farklı, maddi durumları farklı, gelir kaynakları farklı. Kültürleri farklı. Mesela bir komşum var benim. Çocukluğunda kalabalık bir ailede, büyümüş. Ablaları, kardeşleri falan böyle. Gelenleri gidenleri de çok olmuş. Maşallah el becerisi de bayağı var. Ya çok da güzel misafir ağırlıyor. Şimdi kendime bakıyorum. Ben o kadar becerim yok benim. O Hı. kadar küçüklüğümde gelenim gidenim olmadı. Çok misafirlerim olmadı. Böyle çok da bir becerim yok. Hâliyle bir çekimserliğim oluyor. Ama ben yine de misafirlerimi kabul ediyorum. Ha, tabii bazen şeyim oluyor, yorgun oluyorum. Hani çalışıyorum, işe gidiyorum sonuçta. Ama hayır diyebiliyorum. Karşı taraf da buna anlayış Bu gösterebiliyor. konuya girdiğin güzel oldu. Senin de dikkat ettiğin bazı konular var. Dikkatli, düzenli beslenmeyle alakalı. Sağlıklı Hı besleniyorsun. hı. Şimdi misafirperverlik demiş bir akrabamıza yemeğe gittik Hı hı. ve birçok hazırlık yapmış.
Hı hı. Bir sürü yemek yapmış. Hı hı. Bizi ağırlıyor. Tabağını verdin. Hı hı. Tabağına yemeği her çeşitten koyuyor yemen için. Misafirperverliğini göstermek için tabağı tıka basa doldurdu diye. Sen orada o tabağa hayır ben yiyemem diyebilir misin? Yani şöyle demem tabii ki de tabii tabağı alırım. İncitmemek adına hepsinin birer azıcık tadına bakarım yani. Tabağı bitirmezsin yani. Tabağı bitirmem. O O da zaman o zaman anlar. o zaman hayır demek Ama oluyor. burada hayır demeye gerek yok ki bence. Ya önden Sen söylerim. sonuçta sen çok fazla koyma demene rağmen yemeği çok fazla koyuluyor. Çünkü misafirperverlik. Yani biliyorsun bizim Hı hı. akrabalarımız genelde öyledir. Fazla fazla koyarlar. Yani fazla Evet. fazla yesin isterler. Ben önden Hele de benim tabağıma yani istemememe rağmen doldururlar, taşırırlar. Tabii ben yemeği sevdiğim için hani bir şekilde yiyoruz tabii de sen daha çok dikkat ettiğin için hayır yemeyeceğim o kadar koyma diyebilir misin? Ben önden söylemişsem yani az koyun lütfen dediysem çok fazla yemeyeceğim. Ona rağmen koyuyorsa tamam bir şey demem de sonrasında yemek istediğim kadar yerim. Hayır demem. Bu da önemli bir konu. Ya ben de yemeği seviyorum. Şimdi belki aldım tabağı azıcık yiyecektim. Belki hepsini de bitirebilirim yani. İşim belli olmaz. Bazı Yemeğe hiçbir zaman hayır demiyoruz. bazı yerlerde de hayır dememek lazım. Akışına bırakmak lazım. Şimdi arkadaşın değil de kardeşin diyelim. Sürekli senden borç para istiyor. Evet. Bu durumda seni bir zaman sonra yoruyor. Hı. Cevabın ne olur? Ya da buna nasıl bir çözüm bulursun? Güzel soru. Hayır diyebilir misin ha? Hı hı. Şimdi ne sıklıkla istiyor? Önemli olan bu. Sürekli istiyor mu? Ayda 4 kere istiyor her hafta. Ayda 4 kere para mı istenir ya? O ya şöyle derim. İlkten şunu söylerim. Hı hı. Orada arsa mı aldın? Arsanın parasını bana mı ödettiriyorsun derim yani. Şakayla karışık. Hı hı. Ama sonrasında tabii konuşurum. İhtiyacı nedir? Neden istiyor? Çalışacak pozisyondaysa neden çalışmıyor? Hani onları bir konuşuruz tabii. Hı hı. Hani ilk önce. Tamam hani kardeşimdir. Bir, iki, üç neyse. Ama ondan sonra tabii ki bunlar konuşulur yani. Hani neden isteniyor? Neden ihtiyacı var? Çalışma durumu mu yok? Onlara bir bakılır. Hayat şartlarına bakılır. Konuşurum. Daha sonrasında baktım gerçekten suistimal ediyor. Benden istiyor. Başka kardeşinden istiyor. Diğerinden istiyor. Bu şekilde devam ediyorsa, suistimal ediyorsa tabii ki orada kulağını çekerim. Hı hı. Şimdi ben niye kardeş dedim? Arkadaş borç para istediğinde yani bir şekilde hayır diyebiliyorsun. Param yok, maaşım yatmadı ya da başka ödemelerim var. Çok rahat bir şekilde diyorsun ama kardeş olunca hani insanın canından Tabii. kanından oluyor ya. O yüzden biraz hayır demekte zorlanıyorum. Ondan kardeş diye sordum aslında. Ama işte bak burada hayır da önemli. Eğer bunu suistimal ediyor, buna alışmışsa buna hayır deyip onu aslında kendi ayaklarının üstünde tutmak gerek. Burada ona hayır dediğimizde herkes hayır dediğinde bu sefer ne yapacak? Kendi ayaklarının üstünde durup çalışma eğiliminde olacak. Ya benim çalışıp para kazanmam Hı lazım hı. yaşayabilmem için. Belki buna sebep olacağız. Yani o anki hayat şartlarına bakıp buna karar vermek gerekir diye düşünüyorum. O anda zaten belli olur. Doğru katılıyorum sana. O zaman bugünkü konumuzu da konuşmuş olduk. Arkadaşlar siz de bize eşlik edebilirsiniz. Hı hı. Yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Yeni konularda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi Hoşça kalın, akşamlar. iyi akşamlar.